Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için yıllardan beri yapmış olduğum tepside basma kadayıf tarifi paylaştım. Gerçekten de çok iddialı tariflerimden bir tanesidir. Kesinlikle yaptığınız zaman içi tel tel olacak, asla hamur olmayacak. Balı kesinlikle şekerlenmeyecek ve çok lezzetli olacak. Sizlere garantisini veriyorum. Tadına bir defa bakmanız yeterlidir. Bir defa baktıktan sonra yıldız tarifiniz olacaktır. Ama önemli püf noktaları da var. Hepsini sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada tam olarak 500 gram kadayıf var. Kadayıfları öncelikle mutlaka bu şekilde havalandırmamız gerekiyor. Yani birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Evet, yine aynı işlemi hızlı bir şekilde bir daha yapacağım. Bir defa daha üstünden geçeceğim ki tepsi daha düzgün olsun. Daha lezzetli bir sonuç ortaya çıksın diye. Bu işlemler çok fazla zamanınızı almayacak. Sadece 1-2 dakikanın içerisinde bunu yapacaksınız. Görmüş olduğunuz gibi birbirine yapışmış olan kadayıflar var. Şu anda onları tamamen ayırmış oldum. Kadayıfın taze olması önemlidir. Taze olduğunu anlamak için dokunduğumuzda birazcık nemli olması yeterli olacaktır. Gerçekten de taze kadayıfla muhteşem bir sonuç elde etmek mümkündür. Ve şimdi kadayıfları kesmem gerekiyor. Ellerimle keseceğim. Kesinlikle kadayıfa bıçak girmez. O yüzden bıçakla lütfen kesmeyelim. Aynen bu şekilde kolaylıkla kadayıfları kesebileceksiniz parmaklarınızla. Kadayıfların tamamını kestim. Şimdi aynı şekilde bir defa daha yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde yine 1 dakikanızı veya 2 dakikanızı alacaktır. Bu işlemler sayesinde biraz sonra göreceksiniz. Tepsiye daha kolay bir şekilde kadayıfları serpiştirmemizi sağlayacaktır. Hazırlamış olduğum kadayıfları şimdi 2 eşit parçaya ayırıyorum. Şimdi artık kadayıfları tepsiye basmaya başlayacağım. Toplam 35 santimetre çapında bir tepsi kullandım. 38 veya 34 santimetre bir tepsi de kullanabilirsiniz ama 35 santimetre kullanırsanız daha iyi olacaktır. Toplam 160 gram sade yağ kullanacağım. Sade yağın yarısını tepsiye aldım. Çok katıydı. Havalar soğuktu. Dışarıya çıkartmam ama erimemiş. Tepsiye ocağa koydum. Tereyağın erimesini sağladım. Şimdi hemen hazırlamış olduğum kadayıfları tepsiye bu şekilde serpiştiriyorum. Tepsi düzgün olması için, her tarafın eşit olması için acele etmeyin lütfen. Aynen bu şekilde tepsinin her tarafına eşit bir şekilde bu kadayıfların serpiştirin. Gerçekten de çok güzel, muntazam bir sonuç alacaksınız. Bu arada tepsinin altına bir çay kaşığı evinizde varsa eğer, ben koymayı unuttum. Pekmez koyarsanız kadayıfların daha çabuk kızarmasını sağlayacaksınız. Kadayıf tatlısının olmazsa olmazı sade yağdır. Videomun ilerleyen dakikalarında sade yağ yapımını hızlı ve detaylı bir şekilde gösterdim. Evinizde sizler de kolaylıkla sade yağı hazırlayabilirsiniz. Kadayıfların yarısını görmüş olduğunuz gibi tepsiye bastım. Gerçekten de buraya kadar gelen kısmı çok keyifliydi. Bundan sonrası da çok keyifli. Şimdi hemen bu kadayıfların üstüne sereceğim cevizleri hazırlamam gerekiyor. Elbette önceden de hazırlayabilirsiniz. İsterseniz tabii ki de şan fıstığı kullanabilirsiniz ama ben ceviz kullanacağım. Kırılmış haliyle ben ölçtüm. 2 su bardağı burada ceviz var. İsterseniz 1,5 su bardağı ceviz de kullanabilirsiniz. Eğer imkanınız varsa bıçakla küçültmenizi tavsiye ediyorum. Veya böyle bir merdane yardımıyla da
ezerek cevizlerin küçülmesini sağlayacaksınız. Ben robottan çekilmesini önermiyorum. Robottan çekildiği zaman cevizdeki gerçekten de lezzet kaybı yüksek oranda oluyor. Eğer bu şekilde yaparsanız lezzetini etkilemeyecektir. Evet, cevizleri hızlı bir şekilde hazırladım. Hemen görüyorsunuz tepsiye bu şekilde serpiştiriyorum. Bu arada cevizlerin büyüklüğünü de görüyorsunuz. Daha fazla küçük olmasın, daha da büyük olmasın. Bu arada tabii ki de sade de yapabilirsiniz. Yani ceviz isteğe bağlıdır. Tabii ki de ceviz olursa daha lezzetli oluyor. Tercihi burada tamamen size bırakıyorum. Şimdi geriye kalan kadayıfları da aynen bu şekilde serpiştirmeye devam ediyorum. Tamamını üst katmanında, bu kadayıfların tamamını üst katmanında kullanacağım. Artık kadayıfların tamamını tepsiye bir güzel bastım. Eğer evinizde böyle bir kavanoz varsa tepside düzgünlük sağlamak için ve bu kadayıfları sıkıştırmak için böyle bir turla bu işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Veya böyle bir bardak varsa su bardağıyla da yapabilirsiniz. Bir tur yapmanız yeterlidir. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Hemen üstüne bir tepsi yerleştirip bu şekilde bastırıyorum. Evde tam uygun ölçüde borcam vardı. Genelde bu borcamı kullanıyorum. Daha ağır olduğu için işime daha çok yarıyor. Tabii ki de bir tencere veya alüminyum bir tepsi de olabilir. Hiç fark etmez. Yarım saat boyunca üstüne bir ağırlık koyarak dinlendireceğim. Yani 5 litrelik su bidonu olabilir veya ağır bir tencere olabilir, döküm tencere olabilir. Üstüne koyabilirsiniz. Ne kadar çok üstüne ağırlık koyarsanız o kadar iyidir. Yarım saat boyunca bu kadayıf tepsisini bu şekilde ağırlıklı dinlendireceğim. Kadayıf tepsisi dinlenirken ben de şimdi hemen şerbet hazırlıyorum. Şerbet çok önemlidir. Burada 3,5 bardak şeker var ve 3,5 bardak da su var. Öncelikle bir su bardak suyu ayırıyorum. Biraz sonra bu tencerenin içerisine ilave edeceğim. Geriye kalan 2,5 bardak suyu tencereye aldım ve şimdi hemen bu tencereyi ocağa alıyorum. Şekerler eridikten sonra ayırmış olduğum soğuk suyu içine ilave edeceğim. Böylelikle şerbette kesinlikle şekerlenme olmayacaktır. Bu önemli bir püf noktasıdır. Evet, görmüş olduğunuz gibi şekerler tamamen erimişti. Bu arada hiçbir zaman şerbeti lütfen yüksek ateşte kaynatmayalım. Şekerler eridi. Şimdi hemen soğuk suyunu ilave ettim. Altını kıstım. 25 dakika boyunca bu şerbeti kaynattım. İndirmeye 5 dakika kala da yarım dilim limon ilavesi yaptım ve hemen ocağın altını kapattım. Kadayıfa bakıyorum. Hemen üstündeki tepsiyi kaldırdım ama yavaş yavaş kaldıralım. Çünkü yarım saat boyunca dinlenme esnasında üstüne belki kadayıf yapışabilirdi. O yüzden yavaş yavaş üstteki tepsiyi kaldırdım. Üstünde de bayağı bir ağırlık koydum. Meyve sepeti koydum. Su şişesi koydum. Bayağı bir ağırlık koydum. Ve şimdi bir yemek kaşığıyla da kenarlarına düzgünlük sağladım. Şimdi hemen fırına veriyorum bu tepsiyi. 180 derecelik fırınlarında 30 dakika boyunca bu tepsi fırında kaldı. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyi birazcık kızardı. Şimdi hemen ters çevireceğim bu kadayıfı.
Uygun bir tepsiyle hemen kadayıfı ters çevirdim ve geriye kalan sade yağın tamamını da tepsiye aldım. Böylelikle 160 gram toplamda sade yağ kullanmış oldum. Şimdi sizlere biraz sonra sade yağ yapımını detaylı bir şekilde göstereceğim. Hemen dikkatli bir şekilde tekrardan tepsiye alıyorum. Burada ne kadar çok dikkatli ve yavaş olursak o kadar güzel bir sonuç alacağız. Başarılı bir sonuç alacağız. Kolaylıkla herkes tepsiye bu şekilde ters çevirip koyabilir. Tepsiyi tekrardan fırına verdim. Şimdi ben hızlı bir şekilde ve detaylı bir şekilde sade yağı nasıl yaptığımı hemen göstermek istiyorum. Burada toplamda 250 gram tereyağı var. Eğer ben tereyağı bu şekilde kadayıfa kullanmış olsaydım finalde mutlaka kadayıf tatlım hamur olacaktı. O yüzden mutlaka sade yağ kullanmamız gerekiyor. Baklavanın sırrı da ve kurabiyelerin sırrı da bu sade yağdır. Bu gerçekten de baklavalara çıtırlık veriyor. Kesinlikle sade yağ kullanmamız gerekiyor. Tereyağı eriyor. Yani yavaş yavaş kaynıyor. Çok fazla yüksek ateşte olmasın lütfen. Ve yüzeyinde oluşan köpükleri de bir kaşık yardımıyla alıyorum. Bu ayırmış olduğum köpükleri lütfen atmayın. Kahvaltıda değerlendirebilirsiniz. Yemeklerde değerlendirebilirsiniz. Kısık ateşte 15 dakika boyunca tereyağını güzelce kaynatacağım. Kısık ateşte 10 dakika kaldı. Şimdi hemen süzüyorum. Miktarı çok fazla olmadığı için tülbent kullanmadım. Dikkatli bir şekilde böyle ayrıştırdım. Görmüş olduğunuz gibi 250 gram tereyağından 160 gram sade yağ kaldı. Ve ben hepsini şimdi bu videomda kullanmış oldum. Donduktan sonra zaten kıvam alacaktır. Sade yağ yapımı işte bu kadar kolaydır. Tepsiyi de artık fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızarmıştı. Şimdi şerbetine vereceğim. Ama en önemli püf noktası mutlaka fırından çıkarttığımız zaman lütfen dakika tutalım. 13 dakika ilk sıcaklığının geçmesi gerekiyor. Ardından da hemen şerbetini vereceğim. Ama şerbetinde mutlaka ılık olması gerekiyor. Bu en önemli püf noktalarından yine bir tanesidir. Eğer şerbeti sıcak verirseniz olmaz, hamur olur. Kaynar verirseniz de kesinlikle olmaz. Mutlaka şerbetin ılık olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Şerbeti de birden vermiyorum. Bu şekilde yavaş yavaş veriyorum. Finalde gerçekten de göreceksiniz ki içi tel tel olacak ve şerbetini de tam çekmiş olacak. Bu şerbet oranı da tam geliyor. Benim yıllardan beri kullanmış olduğum ölçüdür. Eğer bol şerbetli seven izleyicim varsa bir yarımşar bardak daha fazlalaştırabilirsiniz. Yani tercihi tamamen size bırakıyorum. Tam gelen bir şerbet olacaktır. Ne fazla olacak ne de eksik olacak. Zaten finalde göreceksiniz. Bu arada sade yağ yaparken ayırmış olduğumuz köpükleri de kahvaltıda veya yemeklerde veya hamur işlerinde değerlendirebilirsiniz. 250 gram tereyağından 160 gram sade yağı çıktı. Gerçekten de sade yağ tepsi kadayıfın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Şerbeti tatlıya verdikten 2-3 saat sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Servise uygundur. Ancak bir gece beklerse daha lezzetli olacaktır. Ve şimdi ben bir gece boyunca dinlendirdim. Şimdi içini detaylı bir şekilde keserek göstermek istiyorum. Gerçekten de muhteşem bir sonuç oldu. Güvenle tarifimi deneyebilirsiniz.
Daha detaylı görmeniz için bu şekilde ben kestim. Eğer isterseniz kare kare kesebilirsiniz. Yanında dondurma ile servis edebilirsiniz veya kaymak veya üstünde bol fıstıkla servis edebilirsiniz. Gerçekten de muhteşem oldu. Şimdi hemen detaylı bir şekilde içini göstermek istiyorum. Şerbet oranı tam. Görmüş olduğunuz gibi içi tel tel, asla hamur olmayan, balı ise kesinlikle şekerlenmeyen muhteşem bir kadayıf tatlısı yaptım. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Yıllardan beri yapmış olduğum bir yöntemdir ama benim vermiş olduğum püf noktalara uymanız gerekiyor. Gerçekten de vermiş olduğum püf noktalar sizi bu şekilde başarıya götürecektir. Ve böylelikle bir videomun daha sonuna geldik. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.